Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün patikler için ve örgüler için çok güzel çiçek örgü modelinin yapılışını paylaşacağım. Modelimizi çatalla yapacağız arkadaşlar, çiçeğimizi. Yaprak yaprak yapıp sonrasında iğne ile birleştireceğiz. Bu şekilde bir tane iğne, bir de çatal kullanacağız. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoma da beğen tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şöyle ipi kesmeden alıyorum. Hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle çatalımı ters çevirdim. Buradan biraz ip bırakıyorum sonrasında bağlayacağım için. Şöyle çatalın bir telinin altından bir üstünden, bir altından bir üstünden bu şekilde geçirdim. Tekrar alttan geçirip devam ediyorum bu şekilde örgü yapmaya. Bir altından bir üstünden. Hasır örgüdeki teknik gibi arkadaşlar, bir alttan bir üstten devam ediyorum. Bu arkadaki ipim bu kadar yeterli bağlamak için. Şöyle devam edelim. Görünce ben çok beğendim arkadaşlar. Patik süsü olarak düşündüm. O yüzden patik ipi kullanıyorum. Siz ne yapacaksanız oradaki iple de bu çiçeği yapabilirsiniz. Daha uyumlu olur. Aynı renklerle yaparsanız yaptığınız örgüdeki iple. Bu şekilde çatalın tamamını dolduracağım. Bir alttan bir üstten geçiyoruz. Şöyle bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten. Kenara geldiğimizde yine alttan, bu tarafta bu şekilde 8 tane yaprak hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi dikeceğim burayı tamamladıktan sonra. 8 yaprakla çok güzel oldu. Sayısını artırıp azaltabilirsiniz yaprakların. Daha küçük ya da daha büyük çalışabilirsiniz. Ama 8 tane ile çok güzel oldu. Şimdi birlikte yapacağız inşallah. Şöyle devam ediyorum. Evet, son olarak buraya getirdim arkadaşlar. İpimizin diğer tarafında kalmasını sağlayacağız. Şöyle biraz da sıkıştırıyorum. Şöyle çok az bir mesafe bırakıp ipimi kesip iğneme geçireceğim. Şöyle iğnemi de biraz büyük kullandım ki buradan kolaylıkla geçirebileyim diye. Evet. Şimdi şöyle yapmış olduğum örgüyü aldım. İlk başta buradan geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle iki telin arasından buradan bu şekilde çok ipin katını almadan sona kadar geçiriyorum. Evet, bu şekilde fazla sıkmadan birinci geçişimi yaptım. Şimdi burada şöyle 2 ve 3'ün arasından buradan geçireceğim arkadaşlar. Telin üzerinden değil de iki telin arasından geçerseniz kolay oluyor. Bu şekilde ikinci geçişi yaptım. Şimdi üçüncü geçişi de yine buradan şöyle daha yakından göstereyim. İki telin arasından bu kısımdan batıyorum. Şöyle ileriye doğru iğnemizi ittiğimizde kendiliğinden geçiyor bu şekilde. Evet, şimdi burada şuradaki ipimize 3 tane geçtikten sonra bağlayacağız. Şöyle bağladım. Bir tane daha bağlıyorum. Sıkı bir şekilde bağlayalım. Şu arkadaki fazla ipi kesiyorum. Diğer iple devam edeceğim. Burada çataldan çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle çıkaralım.
Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi ipin diğer yönünden şöyle çeviriyorum. İpimiz burada arkadaşlar. Diğer yönünden buradaki son sırayı bu şekilde karşıya kadar geçiriyorum iğnemi. Evet, hepsinin içerisinden geçtim. Şöyle bu halkanın içerisinden iğnemle geçip burayı sıkıştırıyorum. Şöyle bir yaprak elde etmiş olacağız. Bu yapraklardan 8 tane yapacağız arkadaşlar. Hemen burayı düğümleyelim. Bir defa daha geçiyorum. Şöyle tekrar bu halkanın içerisinden iğnemi geçirdim. Buraya bir küçük düğüm atacağım. Hemen şöyle geçiyorum karşıya ve şöyle düğümledim. Evet, şimdi buradan ben şöyle 8 tane hazırlayıp gülümüzü, çiçeğimizi tamamlamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle 8 tane yaprak hazırladım. Şimdi çiçeğimizi, gülümüzü birleştirme kısmına geldi. Daha ince bir iple dikeceğim hepsini. Şöyle öncelikle ilk birinci yaprağımıza bir tomurcuk oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iç kısmı için. Şöyle daha net göstereyim. Evet, şimdi netledi. Şöyle hemen dikelim. Birkaç tane içte kalacağı için dikiş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yeterli olur. Şimdi buraya 3 tane yaprak ekleyeceğiz. Hemen aynı boyda 2 ve 3. İçindekiyle birlikte 4 tane oldu. İlk katımızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi bunları dikelim şöyle bozulmadan. Karşılıklı dikiyorum. Şöyle bir karşıdan bir bu taraftan hepsini sabitlemeye çalışıyorum. Birkaç tane daha geçelim. Şimdi 4 taneyi dikeceğiz. Hemen 2 tane ekleyeceğim. Öncelikle şöyle birincisini 2 yaprağın ortasına bu şekilde ekliyorum. Diğerini de aynı şekilde hemen yan kısmına ve dikmeye devam ediyorum. Evet, şimdi diğerini dikelim. Son 2 yaprağımız kaldı. Onu da bu şekilde buraya ekleyelim ve görüntümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen dikiyorum bu ikisini de. Evet arkadaşlar, şöyle son hali bu şekilde oldu çiçeğimizin. Kat kat gerçekten güzel bir çiçek. Hemen yarım saatte 1 saatte yapabileceğiniz bir süs oldu. Ben çok beğendim. Biraz rengi koyu oldu. Siz açık renklerle de yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi patik renginize göre, örgü renginize göre bu güzel gül modelimizi deneyebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.